Herkese merhaba. Şimdi bu videomda birim çember ve birim çemberin üzerindeki trigonometrik fonksiyonları işlemeye devam edeceğim. Şimdi bir önceki videoda sinüsü, kosinüsü anlatmıştım. Daha sonra sin kare ve kos karenin bir olduğunu ispatlamıştık. Ve önden bir tekrar edelim. Ondan sonra tanjant ve kotanjanta geçelim. Şimdi birim çemberi çizdim. Yarıçapı bir birim olan, merkezi orijinde olan çemberimizi çizdim. Şimdi bir tane şöyle alfa derecelik alfa açısı alalım. Şuradan bir dikme indiriyorum. Şimdi bir hatırlayalım. Kosinüs ne demekti? Kosu nasıl anlatmıştık? Şurası bir birim tabii ki. Komşu kenarın hipotenüse oranıydı kosinüs. Burada hipotenüsün 1 olduğuna göre şu uzunluğum neyi veriyordu bana? Kosinüsü. Dikey uzunluğum neydi? Karşı bölü hipotenüs. O da sinüstü. Ve son olarak da kos kareli sin karenin toplamının Pisagor'dan 1 olduğunu yapmıştık. Şimdi devam ediyorum. Şöyle diyorum. Birden geçen bir teğet çizelim. Şöyle çembere teğet olacak şekilde çizdim. Şimdi bu çizdiğim doğrunun ismi tanjant fonksiyonu oluyor. Yani şöyle eksi sonsuz artı sonsuz, yani tanjant fonksiyonu eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değer alabiliyor. Bu da şu demek. Şimdi bu açıyı tanjant doğrusuna şöyle uzattığım zaman şu nokta benim tanjant uzunluğum oluyor. Yani şuraya şu uzunluğum benim artık tanjantım oluyor. Şöyle yazılıyor tanjant. Tanjantı şöyle tanımlıyoruz. Karşı kenarın komşu kenarı oranı. Şöyle yazalım. Karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Şimdi zaten burada şuna dikkat edelim. Şu uzunluk zaten 1, bakın. O zaman karşının komşuya oranı, yani 1 olduğuna göre burası, yani şu uzunluğun 1 olduğu için direkt aslında tan alfa karşı kenarı göstermiş oluyor birim çemberde. Yani şu uzunluğun benim neyi veriyor? Tan alfayı. Şimdi bunu şöyle de gösterebiliriz. Aynı zamanda tan alfa aynı zamanda sinüsün kosinüse oranıdır. Hatta şunu da yapalım. Sin ne demekti? Karşı kenar bölü hipotenüs. Kos ne demekti? Komşu kenar bölü hipotenüs. Bakın hipotenüslerin sadeleştiğini düşünelim. Yani sadeleşiyor. Tanjant alfa buradan ne gelir? Karşı bölü komşu. Gördünüz mü? İlk başta da zaten bunu söylemiştim. Yani karşı uzunluğun komşu kenar uzunluğuna oranı. Aynı zamanda benzerlik de yapabiliriz aslında burada. Şurası diktir. Çembere teğet çünkü. Yani aslında şunu ben dışarıya taşıyayım. Şöyle. Şuraya alfa diyelim. Yani bir benzerlik de yapalım. Oradan da çıkaralım. Şuraya kos alfa diyelim. Şu uzunluğun tamamı ne? Bir birim. Şimdi başlıyorum. Kos alfanın tamam, şuraları dik tabii ki, 1'e oranı eşittir sin alfanın tan alfaya oranı. Şunları yer değiştirirsem, yani içler dışlar yer değiştirebiliriz. Sin alfa bölü kos alfa. Bakın buradan da uyumlamış olduk yani birim çembere. Şimdi kotanjant alfayı göstereceğim. Bu sefer de şöyle teğet çekiyoruz. Şöyle. Şimdi bu çizdiğim teğetin şu uzunluk şuraya kadar geldi. Şu uzunluk, yani şurası, şu yatay uzunluğum benim kotanjantım oluyor. Kot alfa. Zaten şu alfayı z kuralından, yani bunlar paralel olduğu için buraya taşıyabilirim aslında. Şu uzun, yani şuraya demek istedim. Şu uzunluğun bana neyi verecek o zaman? Kotanjant alfayı. O zaman tanım olarak da kotanjant alfayı şuraya yazıyorum. Kotanjant alfada komşu kenarın karşı kenarı oranı. Komşu kenar bölü karşı kenar uzunluğu. Şimdi ben karşı kenarı ne buldum? Karşı kenar uzunluğum neydi? Ne burada? 1. Burası 1 ise o zaman bakın direkt kotanjant alfa benim şu uzunluğum olmuş oluyor. Yani bu tanıma göre de bunu birim çembere uyarlamış oluyoruz aslında.
Ve aynı zamanda bunu ben şöyle de gösterebilirim. Kosinüsün sinüse oranı. Yani aslında tanjantta yaptığımız şeyleri burada da yapabiliriz. Yani kosinüse komşu bölü hipotenüs diyorduk ya, şuraya. Komşu bölü hipotenüs. Sinüse de karşı bölü hipotenüs dediğimizde, yani şu hipotenüslerin yine sadeleştiğini düşünürsek, komşu kenarın karşı kenara oranı bana neyi verecek? Kotanjant alfayı. Yani şu uzunluğu. Bu şekilde ve şunu da söyleyelim o zaman. Tan alfa ile kot alfanın çarpımı neye eşit oluyor? Biri karşı bölü komşu, biri komşu bölü karşı, tersi olduğuna göre. Onu da şuraya not alayım. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı da neye eşittir? 1'e. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi anlatacağım fonksiyonlar. Ayrı bir başlık attım. Sekant ve kosekant. Şimdi bunların ne olduğunu göstereceğim. Şimdi şunu bir sileyim. Şöyle size nasıl anlatacağımı kafamda planladım. Şimdi şunu teğet çekiyoruz bu sefer birim çemberde. Şöyle şu uzunluğun 1 olduğunu biliyorum. Çembere teğet çizdiğim için merkezle çembere çizdiğim teğet açısı kaç derece oluyor? 90 derece. Şimdi ben şuraya alfa dersem, bakın şurada bir üçgen oluştu. Şimdi bu üçgende kosinüs alfa neye eşit? Hatta şuraya harf verelim. Şuraya k diyelim, şuraya m diyelim. Komşu bölü hipotenüs, yani OK bölü OM. Komşu uzunluğum 1, yani kosinüs alfa eşittir 1 bölü OM. Şunların yerlerini değiştirirsem OM uzunluğu 1 bölü kos alfa, yani şu uzunluğun adı 1 bölü kos alfa oldu. İşte bunun ismi de sekanttır. Şuraya tekrar yazalım. Sekant alfa eşittir 1 bölü kosinüs alfa. Şimdi kosekanta geldik. Yine aynı şekilde burası alfa. Yine teğet çekiyorum, burası dik. Bu sefer de diyorum ki alfa, beta toplamları 90. Şimdi burası da 90. 90 beta, buraya da alfa kaldı. Şimdi burada yapalım aynı şeyi. Şu üçgeni tarıyorum. Şuraya k, buraya m diyelim. Şu uzunluğum 1 birim. Şurada sin alfayı kullansam sin alfa neye eşit? Karşı bölü, şurası dik. Karşı bölü hipotenüs, yani 1 bölü, şuraya da o diyelim, OK. Bunların yerlerini değiştirirsem OK uzunluğumda 1 bölü sin alfa mı oldu? Evet. Bakın şuranın 1 bölü sin alfa olduğunu buldum. Bunun da ismi kosekant. Yazalım bir daha. Evet, bu şekilde. Yani sekantım 1 bölü kos alfa, kosekantım da 1 bölü sin alfa. Nereden geldiğini de gösterdim. Birim çember üzerinde çizdiğimiz teğetlerle. Tanjantta nasıl çizmiştik? Onu da bir tekrar edelim son kez. Tanjantta çizdiğimiz teğetler nasıldı? Şu tanjant birden geçiyordu. Kotanjantta bu şekilde teğet çizerek ispatlarıyla her şekilde göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.